Bugün günlüğümün sayfaları Karadeniz'in dalgalı kıyılarından Japonya'nın güneş doğan ufuklarına savruldu. Elimde iki çubuk var. Bu iki çubukla bugün Japonya'dan Karadeniz'e yürüyeceğim. Çubuklar binlerce yıllık bir kültürün simgesi. Ama bugün onları Karadeniz sofrasında kullanacağım. Hamsi ile. Hamsi ile sushi yapmaya hazır mısınız? Öyle bir şey mi olur? Sorunun cevabı hem kültürel, hem bilimsel, hem de çok lezzetli. Hoş geldiniz. Güne nefis bir uzak doğu müziğiyle başladım. Kendime bir matcha yaptım ve matchaya günün güzel dileklerini yükleyerek içtim onu. Sabahın ilk ışıkları şifalandırıyor evimi. Günü planlamak için tuttuğum bir bujo var. Ona yapacaklarımı not ederken kulaklarıma gelen Japon melodisi. Japonya. Japonya'da güzellik kusurun içinde aranır. Wabi sabi derler buna. Geçiciliği ve eksikliğiyle her şey tamdır. Zaman orada sakura gibi açar. Japon tarihi sessizliğin diliyle yazılmış bir seremoni. Her adımında ritüel, her susuşunda anlam vardır. Okudukça okuyası gelir insanın. Murakami'nin satırlarında modern Japonya'nın yalnızlığı saklıdır. Ve o yalnızlık bir kase sıcak ramen kadar tanıdıktır. Kitabımı bir köşeye beni beklemesini tembihleyerek bıraktım. Çünkü yapacak işlerim var. Birkaç gün önce Karadeniz'den döndüm. Yani Türkiye'nin kuzeyinden. Bavulumu boşaltıp çamaşırları yıkamıştım. Şimdi onları yerleştirme zamanı. Sizlerle paylaşacak hikayeler topladım sokaklarından Karadeniz'in. Karadeniz kültürü sisin içinde kaybolmuş bir masal gibidir. Ne tam görülür ne de unutulur. Dağları sırtında, denizi gözlerinde taşır Karadeniz insanı. Sert görünür ama kalbi yumuşacıktır. Bugün orada yemeye doyamadığım bir balık var dolabımda. Karadeniz'in simgesi bu balık. Hamsi. Gürcistan kıyılarından Karadeniz'in içlerine doğru göç eder, su soğudukça da lezzetlenirler. O yüzden kışın başlama haberini balıklar verir Karadeniz'de. Hamsi suları geldi mi, kış başladı demektir. Öylesine önemlidir ki hamsi, her mevsimi yiyebilmek için kurutulur, marine edilir, türlü yolla saklanır. Bugün marine edilmiş hamsi bekliyor benim mutfağımda. Marine edilmiş hamsiyle Haruki'nin de benim de çok hoşumuza gideceğini düşündüğüm bir yeni yemek yapacağım. Mutfak benim değil mi? İstediğim gibi yaparım. Bakalım ne olacak? Nasıl olacak? Hem hikaye başlasın hem de hazırlık. Uzak Doğu mutfağı deyince akla ilk gelen şey çubuklar. Milattan önce 5000'lerde ilk yemek çubuklarını kullanmaya başlamış insanlar. Çubuklar ateşle dolmuş. Ateş üzerinde pişen yemekleri kolaylıkla almak için. Hızlı yemek anlamına geliyor bugün Çince'de kullanılan ismi. Yani kuaizi. Yani o iki küçük tahta aslında hızlı bir lokma. Yemek çubuklarını sadece Çinliler, Japonlar, diğer uzak doğu halkları değil, Uygurlar da kullanıyordu, Salar Türkleri de. Yani onlar eski Türk kültürünün de bir parçasıydı. Bugünse dünyanın %40'ında kullanılmaya devam ediliyor. Çubuk derin bir kültürün uzayan bir dalı adeta. İlk sushi binlerce yıl önce Japonya'da değil, Çin'de yapıldı. Adına naze-rushi denildi. Ve aslında o ilk sushi gibi görünen sushi bir sushi değil, bir koruma yöntemiydi. Değerli bir besin kaynağı olan balık tuzlu pirince sarılarak bekletiliyor,
Yenilme vakti geldiğinde pirinç atılıyor, balık yeniliyordu. Yüzyıllar geçti. 18. yüzyıl Japonya'sında Edo döneminin canlı sokaklarından bir satıcı, geleneksel koruma yöntemini lezzetle buluşturdu. Tuzla fermante edilen pirinci sirke ve şekerle tatlandırdı. Üzerine taze balık koydu ve nori yaprağıyla sardı. Böylece modern anlamda bildiğimiz sushi doğdu. Hem pratik hem de umami ile dolu bir sokak lezzeti olarak. Umami mi? Acı, tatlı, ekşi ve tuzludan sonra keşfedilen 5. tadımız. ...1908'de Japon bilim insanı Kikunae Ikeda, kombuyu sunumda bu doygun, derin tat hissine neden olan maddeyi keşfetti. Glutamat. Ve bu yeni tada umami adı verildi. Umami, yani 5. tadımız. Yüzyıllardır haberdar olmadığımız o tat. Lezzetin doygunluğu. Bugün Japon mutfağının temelini oluşturan bu umami tadı aslında Karadeniz'in gümüş pırıltısında da gizli. Hamsi'de. Bu küçük balık umaminin ana maddesi glutamat barındırıyor içinde. Hamsi sadece bir balık değil. Yerli Karadeniz halkı da onu sadece bir balık olarak değerlendirmez. Hamsi ile yapılan yemeklerin 100'ü aşkın çeşidi var. Hamsi tavasından tatlısına kadar. Evet, tatlısı bile yapılmış hamsinin. Bu çeşitlilik sadece mutfaktaki yaratıcılığın değil, hamsinin mükemmel bir uyum sağlayan lezzet yapısının da kanıtı. İşte bu lezzet yapısı 5. tat, umami. Derin, doygun, tok bir tat. Tıpkı hamsi gibi. Bu küçük balık Japon mutfağındaki miso çorbası ya da soya sosuna benzer şekilde zengin ve katmanlı bir lezzet sunmakta çok becerikli. İşte bu da bana büyük bir sofra kurmak ve Karadeniz'in çılgın çocuğu hamsi ile Japon sushisinin zarafetini buluşturmak fikrini verdi. Yani ham sushi. İsmini ben koydum. Ham sushi ne bir taklit ne de sadece bir füzyon. O, Karadeniz'in dalgasıyla Japon denizinin derinliklerinin tokalaşması. Damakta hem tanıdık hem de şaşırtıcı bir tat bırakıyor. Sushi'nin geri kalan malzemeleri balığın derinliğini canlı tutuyor. Balık etinin umami dalgasıyla buluşuyorsunuz. Lezzetiyle ilgili söyleyebileceğim ek bir şey var. Çok az soya ama bence bir de Japon mayonezi eklenmeli. Öyle denediğimde çok daha büyük bir keyifle yedim ham sushi'yi. İşte bu tabaktaki lokmalar. Bu lokmalar Karadeniz'in cömertliğini Japon zarafetiyle buluşturduğumuz sofranın öyküsü oldular bugün. Bu öykü Karadeniz'in tuzlu rüzgarlarının Japon denizinin fısıltılarına karışması gibi bir lezzet buluşmasıdır. İki kadim halkın denizle kurduğu dostane bağı minnetle sunulmuş küçük bir selamdır. Büyük soframda 5. tatta benimle buluştuğunuz ve sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere ve tüm denizlere saygıyla. Gel da tadına bak, yeme da yanında yat. Itadakimasu. Afiyet olsun. Hikayeyi sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Ve lütfen yorumlarınızla siz de dahil olun. Hoşça kalın.